19 yıl boyunca Zekiye Aydın'ın başına ne geldiği çözülemedi. Ta ki yeğeni Sabri Önel canlı yayında Zekiye'nin cenazesinin yerini bildiğini söyleyene kadar. Ama bundan daha sarsıcı olan şey birkaç gün sonra oldu. Çünkü Sabri gözaltındaki sorgusunda hikayesini tamamen değiştirdi. Bu kez yalnızca cesedin yerini bilen biri olmadığını, Zekiye Aydın'ı boğarak öldüren kişinin kendisi olduğunu söyledi ve cinayeti kendi başına planlamadığını öne sürdü. Fakat bu dosyada asıl şaşırtıcı olan sadece bu itiraf değildi. Çünkü Zekiye'nin öldürülmüş olabileceğine dair şüpheler aslında 16 yıl önce adli makamların önüne kadar gelmişti. Peki o zaman bekar ve varlıklı bir kadın ortadan kaybolmuşsa, adına sahte olduğu belirtilen imzalarla yaklaşık 1 milyon liralık senetler düzenlenmişse ve öldürülmüş olabileceği yıllar önce soruşturulmuşsa, bu dosya nasıl oldu da 19 yıl boyunca çözülemedi? Hikaye 2006 yılında başlıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu'da otel ve turizm işletmeciliği yapan Zekiye Aydın ortadan kayboldu. Bekar ve varlıklı bir kadındı. Tam olarak hangi gün kaybolduğu bugün bile belli değil. Onu hayattayken en son kimin gördüğü de bilinmiyor. Ortada bir beden yoktu. Kesin bir ölüm tarihi yoktu. Zekiye'nin başına ne geldiğini gösterecek açık bir fiziksel delil de kamuoyuna yansımadı. Ve Zekiye'den bir daha haber alınamadı. Fakat birkaç yıl sonra onun yokluğunu çok daha şüpheli hale getiren belgeler ortaya çıktı. Zekiye ortada yokken adına düzenlenmiş 3 yüksek meblağlı senet icra takibine girdi. Toplam tutar yaklaşık 1 milyon liraydı. Senetlerde borçlu olarak Zekiye Aydın görünüyordu. Alacaklı taraftaysa yeğeni Adil Önel'in adı vardı. İlk bakışta bu sıradan bir borç meselesi gibi düşünülebilirdi. Ama ortada büyük bir sorun vardı. Zekiye bulunamıyordu. Ve 2009 yılında yapılan bilirkişi incelemesinde senetlerdeki imzaların Zekiye Aydın'ın elinden çıkmadığı, taklit edildiği aktarıldı. Yani yıllardır ortada olmayan bir kadının adına onun atmadığı belirtilen imzalarla yaklaşık 1 milyon liralık senetler düzenlenmişti. Üstelik aynı dönemde başka bir gelişme daha vardı. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığında Zekiye'nin öldürülmüş olabileceği ihtimalinin araştırıldığı ayrı bir dosyanın bulunduğu daha sonra ortaya çıktı. Bu ayrıntı hikayeyi tamamen değiştiriyor. Çünkü Zekiye Aydın'ın dosyası 2006'da kaybolan ve 2025'e kadar kimsenin şüphelenmediği bir dosya değildi. 2009 yılında sahte olduğu belirtilen imzalar vardı. Öldürülmüş olabileceğine dair bir şüphe vardı. Ve bu şüphe adli makamlara kadar ulaşmıştı. Yine de cinayet yönünden kamuoyuna yansıyan bir sonuç alınamadı. Zekiye bulunamadı. Kimse cinayet nedeniyle tutuklanmadı. Ve yıllar geçmeye başladı. 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, neredeyse 20 yıl. Zekiye Aydın'ın dosyasını yeniden hareketlendiren gelişme ise doğrudan Zekiye ile başlamadı. Başka bir kadının yıllardır çözülemeyen kayıp dosyasıyla başladı. Nezaket Uyur 2005 yılında ortadan kaybolmuştu. Aradan yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra kızlarının başvurusu üzerine dosya yeniden araştırılmaya başlandı. Soruşturma ilerledikçe bir isim öne çıktı. Mihat Önel. Mihat Önel'in adı önemliydi. Çünkü güvenilir haber kaynaklarında başka bir tarihte amcasını öldürdüğü için cezaevinde bulunduğu bilgisi yer alıyordu. Bu gelişmeyle birlikte araştırma Önel ailesinin geçmişindeki başka ölümlere ve kayıplara doğru genişlemeye başladı. Ve araştırma genişledikçe yıllardır çözülemeyen Zekiye Aydın dosyası da yeniden gündeme geldi. Ocak 2025. Eski belgeler yeniden incelenmeye başladı. Zekiye adına düzenlenen senetler, taklit olduğu belirtilen imzalar, 2009'daki öldürülme şüphesi, yıllardır birbirinden kopuk duran parçalar yeniden aynı masaya konuyordu. Fakat dosyanın gerçek kırılma noktası henüz gelmemişti ve o kırılma ailenin içinden geldi. 10 Ocak'ta Sabri Önel çok kritik bir açıklama yaptı. Sabri Önel de Zekiye Aydın'ın bir başka yeğeniydi. Zekiye, Adil'in olduğu gibi onun da halasıydı. Zekiye Aydın ile yıllardır kayıp olan Nezaket Kışı'nın cenazelerinin yerlerini bildiğini ve gösterebileceğini söyledi. Buradaki Nezaket Kışı az önce anlattığımız Nezaket Uyur değil, yıllardır kayıp olan başka bir kadın.
Ve Sabri'nin o sözlerinde çok önemli bir ayrım var. Sabri Önel o aşamada Zekiye'yi ben öldürdüm demedi. Kendisini cinayetin faili olarak anlatmadı. Tam tersine olayın nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi sahibi olan, cesedin nereye götürüldüğünü bilen biri gibi konuşuyordu. Ama bir insan 19 yıldır bulunamayan bir kadının cenazesinin yerini nasıl bilebilirdi? Bu söz artık yalnızca televizyon programında yapılmış bir açıklama olarak kalamazdı. 13 Ocak'ta Jandarma Suç Araştırma Timi devreye girdi. Sabri Önel gözaltına alındı. Bir gün sonra ekipler onun gösterdiği bölgeye gitti. Edirne'nin Keşan ilçesine. Jandarma ekipleri, olay yeri inceleme görevlileri, iş makineleri ve yaklaşık 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'dan geriye kalmış olabilecek en küçük izi arayan insanlar Sabri'nin tarif ettiği bölgede çalışmaya başladı. Sabri arazi üzerinde bir nokta gösterdi. Kazı yapıldı. Kemik ya da başka bir kalıntı bulunup bulunamayacağı araştırıldı. Fakat o kazıdan çıkan hiçbir şeyin Zekiye Aydın'a ait olduğu doğrulanmadı. Sabri bir yer göstermişti ama Zekiye hala bulunamamıştı. Ve tam bu noktada hikaye ikinci kez değişti. Çünkü Sabri'nin gözaltından önce anlattıklarıyla sorguda söylediği şeyler birbirini tutmuyordu. İlk anlatımında kendisini olayın dışında tutmuştu. Zekiye'nin cenazesinin yerini bildiğini söylüyor, bu bilgiyi başkalarından öğrenmiş izlenimi veriyordu. Sorgudaysa çok daha ağır bir şey söylediği açıklandı. Zekiye Aydın'ı boğarak kendisinin öldürdüğünü söyledi ve birilerinin kendisini cinayete azmettirdiğini öne sürdü. Birkaç gün önce yalnızca yeri biliyorum diyen adam artık kendi anlatımına göre cinayetin merkezindeydi. İşte dosyanın en büyük çelişkilerinden biri buydu. Sabri neden ilk başta kendi rolünü gizlemişti? Eğer anlattıkları doğruysa neden doğrudan gerçeği söylememişti? Ve en önemlisi beni azmettirdiler derken kimi kastediyordu? Sabri'nin anlatımında öne çıkan isimlerden biri Adil Önel'di. Zekiye Aydın'ın yeğeni ve yıllar önce Zekiye adına düzenlendiği belirtilen senetlerde alacaklı olarak görünen kişi. Bu noktada dosyanın iki ayrı kısmı ilk kez çok güçlü biçimde yan yana geliyordu. Bir tarafta Zekiye'nin kaybolmasından sonra ortaya çıkan yüksek tutarlı senetler vardı. Bu senetlerdeki imzaların Zekiye'ye ait olmadığı aktarılmıştı. Diğer taraftaysa Sabri'nin Zekiye'yi öldürdüğünü söylemesi ve Adil'i azmettirme iddiasıyla işaret etmesi vardı. Ve her iki isim de Zekiye'nin yeğeniydi. Bu nedenle mal varlığı meselesi cinayetin olası nedenlerinden biri olarak daha da dikkat çekici hale geldi. Ama burada net olmak gerekiyor. Bu cinayetin nedeninin para olduğu kanıtlanmış değil. Mal varlığı ve sahte senetler maddi çıkar ihtimalini güçlendiriyor. Ama güçlü bir ihtimal kanıtlanmış bir sonuç anlamına gelmiyor. Yıllarca konuşulan bir iddia daha var. Zekiye'nin aile çevresindeki bazı eski cinayetler hakkında bilgi sahibi olduğu ve konuşmasından korkulduğu için susturulduğu ileri sürüldü. Fakat bunun doğrulandığı bir karar da yok. Bu dosyada söylentiyle gerçeği ayırmak özellikle önemli. Çünkü doğrulanabilen şeyler zaten yeterince ağır. Sabri Önel, 15 Ocak 2025'te kasten öldürme kapsamında tutuklandı. Fakat soruşturma burada bitmedi. Sabri'nin açıklamalarının ardından gözler Adil Önel'e çevrildi. Adil İstanbul'da yakalandı ve 22 Ocak'ta Zekiye Aydın dosyasında kasten öldürme suçundan o da tutuklandı. Ama tutuklanmak mahkum olmak değildir. Çünkü bu dosyada kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok. Ve dosyadaki belki de en büyük eksiklik burada başlıyor. Çünkü bütün bunlara rağmen Zekiye Aydın'ın bedeni hala bulunmuş değil. Ona ait olduğu doğrulanmış tek bir kemik bile yok. Sabri'nin Zekiye'yi boğarak öldürdüm şeklindeki anlatımı da bir otopsi sonucuna dayanmıyor. Bu bilgi Sabri'nin kolluk ifadesinden geliyor. Yani dosyada bir kişinin cinayeti üstlendiğine dair ifade var, tutuklamalar var, yıllar öncesinden gelen sahte imza bulguları var, bir yer gösterme var, kazılar var ama Zekiye yok. Ve bu durum dosyadaki belirsizlikleri bitirmek yerine yeni sorular doğuruyor. Eğer Zekiye gerçekten Sabri'nin söylediği şekilde öldürüldüyse bedeni nereye götürüldü?
Sabri neden Keşan'daki o bölgeyi gösterdi? Ceset gerçekten oraya bırakılmış mıydı? Eğer bırakıldıysa neden bulunamadı? Ve Sabri'nin anlattıklarının ne kadarı fiziksel delille doğrulanabildi? Bu soruların cevabı hala yok. Üstelik Zekiye Aydın'ın hikayesi ailenin çevresindeki tek kayıp ya da cinayet dosyası da değildi. Fakat burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yıllar içinde birbirinden farklı çok sayıda ölüm ve kayıp aynı büyük hikayenin içine yerleştirilmeye çalışıldı. Oysa hepsinin Zekiye cinayetiyle bağlantılı olduğu kanıtlanmış değil. Nezaket Uyur dosyası bunların içinde en önemli olanlardan biri. Çünkü Nezaket Uyur dosyasının yeniden araştırılması, Önel ailesindeki isimlerin tekrar gündeme gelmesinde ve sonunda Zekiye Aydın dosyasının yeniden açılmasında önemli rol oynadı. Nihat Önel'in adı Nezaket Uyur cinayet soruşturmasında ortaya çıktı. Daha sonra aynı aile çevresindeki geçmiş olaylar araştırılmaya başladı. Ama bu Nezaket Uyur ile Zekiye Aydın aynı kişiler tarafından öldürüldü demek değil. Bu yönde kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor. Nezaket Kışı'ya dönelim. Yıllardır kayıp. Sabri Önel, Zekiye Aydın'ın yanı sıra Nezaket Kışı'nın cenazesinin yerini de bildiğini söyledi. Fakat Nezaket Kışı'nın bedeni de doğrulanmış biçimde bulunmuş değil. Onun öldürüldüğüne, bedeninin asit kuyusuna atıldığına ya da belirli kişilerin cinayeti işlediğine ilişkin anlatımlar bulunuyor. Ama bunların önemli bölümü tanık ve aile iddialarına dayanıyor. Aile çevresindeki başka ölümler de yıllarca tartışıldı. Bazılarında gerçekten ayrı cinayet dosyaları ve cezaevi bağlantıları var. Bazılarında ise yalnızca aile üyelerinin şüpheleri ve televizyon yayınlarında anlatılan iddialar bulunuyor. Bu nedenle bütün olayları tek bir seri cinayet zinciri gibi anlatmak doğru değil. Çünkü bunu doğrulayan bir mahkeme kararı yok. Zekiye Aydın'ın hikayesi böyle bir iddia olmadan da yeterince üzücü. Doğrulanmış olanlar tek başına yeterince ağır. Bir kadın 2006 yılında ortadan kayboluyor. Birkaç yıl sonra adına düzenlenmiş yüksek tutarlı senetlerdeki imzaların taklit olduğu belirtiliyor. Aynı dönemde öldürülmüş olabileceğine dair bir savcılık dosyasının varlığı ortaya çıkıyor. Ama cinayet çözülemiyor. Aradan 16 yıl daha geçiyor. Tamamen başka bir kayıp kadın dosyası yeniden araştırılınca eski aile bağlantıları tekrar gündeme geliyor. Sonra bir adam ortaya çıkıyor ve yıllardır bulunamayan Zekiye'nin cenazesinin yerini bildiğini söylüyor. Bir araziye götürüyor, kazılıyor ve ardından o adam kendi ilk anlatımını tamamen yıkıyor. Yeri biliyorum diyen adam bu kez cinayeti kendisinin işlediğini söylüyor. İşte Zekiye Aydın dosyasının 19 yıl sonra kırılmasını sağlayan nokta buydu. Yeni bir genetik teknoloji değildi. Yıllar sonra bulunan bir cinayet silahı değildi. Ortaya çıkan bir güvenlik kamerası görüntüsü de değildi. Bir insan konuşmaya başladı ve konuşmaya başladıkça kendi anlattıkları bile değişti. Ama bu dosyanın en rahatsız edici tarafı çok daha eskide, 2009 yılında. Zekiye'nin adına düzenlenen senetlerde sahte olduğu belirtilen imzalar ortaya çıkmıştı. Aynı dönemde onun öldürülmüş olabileceği adli makamların önüne kadar gelmişti. Peki neden o zaman sonuç alınamadı? Bu sorunun tek ve kesin bir cevabı yok. Kimse araştırmadı demek doğru değil. Çünkü dosyanın araştırıldığına dair kayıtlar var. Kimse cinayetten şüphelenmedi demek de doğru değil. Çünkü öldürülme ihtimali daha 2009'da gündemdeydi. Asıl soru şu: şüphe vardıysa, belgeler vardıysa neden dosya 16 yıl daha çözülemedi? Ve belki de Zekiye Aydın dosyasını diğer birçok eski dosyadan ayıran şey tam olarak burada. Hikayenin büyük kısmı 19 yıl sonra ortaya çıkan tek bir itirafla başlamadı. Aslında parçalar yıllardır ortadaydı. Fakat o parçalar bir türlü aynı hikayenin içinde birleşemedi. Ta ki Sabri Önel konuşana kadar. Ama 19 yıllık sırrın çözüldüğünü söylemek hala mümkün değil. Çünkü Zekiye'nin bedeni bulunmadı. Ona ait olduğu doğrulanmış bir kalıntı yok. Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı da yok. Yani ortaya çıkan itiraf hikayenin sonu olmadı. Belki de yalnızca 19 yıl boyunca sorulamayan soruların yeniden sorulmasını sağladı. Zekiye Aydın'a gerçekten ne oldu? Onu öldürdüğünü söyleyen kişinin anlatımının ne kadarı doğru? Bu cinayetin arkasında gerçekten kimler vardı? Ve bütün bu yılların ardından Zekiye Aydın'dan geriye kalanlar bugün nerede?